arkadaşlar. Sömestr tatilinde ufak bir gezi yapalım istedik. Ve önce Çanakkale'ye yola çıktık. Çanakkale'ye yavrucağımızı, köpeğiciğimizi yalnız bıraktık. Şimdi de İstanbul'a doğru geçiyoruz. Şurada Tekirdağ il sınırı içerisinde şu manzarayı görünce muhteşem bir görüntü. Hoşuma gitti. Bir durayım, fotoğraf çekeyim dedim. İstanbul'a doğru geçiyoruz. Oradan da ufaktan havaalanı ve ver elini Amsterdam. Otoparkımıza da geldik. Arabayı park ettik. Kocaman bir İstanbul Havalimanı'ymış. Buraya da ilk defa gelmiş oldum. Benimkini versene be. Hangisi? İkisini ver Allah. Hadi bakalım. Buyurun, hemen size verelim. Canın sağ olsun. Çok kalabalık. Yani bayağı bekleyeceğiz gibi görünüyor. Sonunda bütün bu teferruatlı süreci atlattık ve artık sigara içme zamanı. Sakın sigara içmeyin, sağlığa zararlıdır. Son çağrıya düştük ama yetiştik. Kişi son çağrıya çekseydin, çok action. Action'dı, koşamadı. O kadar değişik. Bak, Hollanda'ya gittiğimizde de üşüyebiliriz, anladın mı? Orası sen 1-2 derece demiştin zaten. Yok, derece olarak değil. Ceyran yapıyor. İçeride bir mont falan bulamıyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Burada 4 tane gişe var. Hani Amsterdam dersin, turistik yer dersin. Çok fazla insan alıyor dersin ama yani bekliyoruz. 4 gişe ya. Hayatımda ilk defa Amsterdam'a geldim. Siz de gelecekseniz gelmeyin. Çünkü Ya, ben airport'ta, havaalanında şey yaptım. Tiksindim yani Amsterdam'da. Bu ne ya? Çok saçma değil mi? Biz orada 2 dakikada çıktık. Burada bir türlü giremedik. Giremedik ya. Yo, bence iyiydi. Fena değildi yani. Daha kötülerini gördük. Gidiyor. Valizi bulduk. Geliyor. Kapatıyorum. Gelecek koşma. Gelecek mi? Tamam o zaman. Şimdi bir şeyler anlatıyor. Bir dinleyelim. Üst kata çıkacağız. Okey. Sonra buradan mı çıkacağız? Dur bakalım hadi. Burası ana giriş galiba. Küçük bir vlog videosu oluşturacağım da YouTube için. Böyle parça parça çekiyorum. Beni çekmezsen sevinirim. Yüzün görünmüyor. Zaten karanlık. Tamam, yüzüm görünmesin. Geldik şimdi Nes Otel'deyiz. Tam böyle ırmağın kenarında. Irmağa gidiyor. Irmak değil, kanal. Kanalmış. Burada gerçi her yer kanal ama gireceğiz. Hatta ışıkları da gösteririz zaten. Asansörlü oda bulmaya çalışacağız. Öyle. Odaya girip çıktık. Hemen bir dışarı çıkalım dedik. İşte o da Yağmur gazabını sunuyor. Ufak ufak başladı aslında değil mi? İlk çıktığımızda ama gel dedik şuradan bir şemsiye alsak mı? Ne olur ne olmaz derken şemsiyemizde evet muhteşem büyüklükte 4 şey falan alacak büyüklükte. O 7 euro. 7 euro yersen. 7,5 euro. 7,5 evet. Nakitte 7, kartla ödersen 7,5. Hayır be. 7 dedi başta. 7,5. Kart diye sordu. Sen kart deyince 7,50 dedi. Ben onu anlamamışım. Verirdim 7 euro yoksa. Neyse, yapacak bir şey yok. Neyse ne oldu? Yaklaşık 35 bölü 2'den 36 ya. 18 TL'ye fazladan vermiş olduk. Neyse of.
Amsterdam'daki ikinci günümüz. Aslında resmi olarak ikinci günümüz ama ilk günümüz sayılır. Çünkü geldiğimiz gün dışarı çıkamadık adam akıllı. Videonun başında gördünüz, çok yağmurluydu. Bir iki dolandık. Geri girdik. Çok da bir şey görme şansımız olmamıştı. Bugün asıl... Ne yapacağız? Dam meydanının sırtımızı verip 100 adım gittikten sonra orada sonra her yere gidebiliyoruz. Camiyi, kiliseyi görünce kiliseden sağa dönüyoruz. Derler sağa döneceğiz. Bilmiyorum, birazcık dolanacağız. Planlarımız zaten videonun devamında. Fakat siz de göreceksiniz. Nereye gitmişiz, ne yapmışız. Değil mi? Evet. SEO. Esiyor. SEO. Come on girl. İngilizce bu kadar. Devamı yok. Bu ne ki? Burası ne? Abim Artium diyor. Ama ne Artium? İngilizce değil burada, biliyorsun. Evet. Kütüphane galiba. Kütüphane. Bir suçlunun anatomisi. Come on. Bu arada hemen translate de yapıyor. Yok, canlı yayın falan değil. Ben canlı yayın yapmıyorum. Yani canlıya da video İşte. Hayır dediler. Bunlar yeni yapılıyor ama şehrin görseli bozulmasın diye eski bina stilde yapılıyor. Evet. Ha. Piramitleri her ne zıkkın. Bence de çok mantıklı. Bizimkiler gibi önüne gelen saçma sapan müteahhitler. Küçük kelimeler kullanmıyor. Saçma sapan müteahhitler derim canım. Çok esiyor, çok soğuk. Tabii sabahın etkisi de olabilir soğukta ama rüzgar. Diamond satış yeri. Diamond Wholesale. Çok zengin bir memleket. Gündüz de ışıkları yakmaya devam ediyorlar. Tüm sokaklar aydınlık. Bizde sabah namazını takiben bütün ışıklar söner. Bizde böyle. Thank you. Normalde burada şöyle bir durum varmış, bilmiyordum. Bisikletler herkesten öncelik. Yani yayadan da öncelikli, işte arabalardan da öncelikli. Utanmasalar ambulans ve polisten de öncelikli yapacaklarmış. Onun için burada herkesin size yol vermesini istiyorsanız güvenlik güçleri ve sağlık personeli haricinde bisiklet kullanacaksınız. Benim hatunun tuhaf istekleri. Curly Girl'e çekilmek istemiş. Çektik böyle. İşte anı fotoğraflarını profesyonel makineyle çektirmeyi seviyor. Böyle seviyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu modelde böyle dizayn olmuş. Evet, burada da bal mumundan yapılmış ünlü karakterlerin, ünlü insanların heykellerin bulunduğu bir müze gibi bir şeymiş. Ne olduğunu bilmiyoruz tam olarak ama tahminimiz bu yönde. Yanlış alarm gözümüzün önündeymiş. Bal Mumu Müzesi aslında burası. Şöyle bir hatıra olsun diye bir fotoğraf çekelim. Ya da olsun be, iş makineleri de çıksın. Kocaman dam meydanı. Burası dam meydanı. Burası dam meydanı. Anında göstereyim. Şöyle dam meydanı. İşte meydan. En boş saatler. En boş saatler bu saatler diye iddia ediyor. Bilmiyoruz, az önce Bal Mumu Müzesi olmayan müzeyi bize Bal Mumu Müzesi diye yedirdi. Onun için pek güvenemiyorum artık söylediklerine. Hadi kuşlar geçin. Daha fazla kuş. Az önceden meydandayken şu saat 9 kez çaldı, kaçırdı. Aa, gazino dediğin yer bura. Kumarda oynuyor. Ben bunu hallederim. Photoshop ile. Şokla mı? Yeah. Acıktığında birazcık saldırganlaşıyor. Onun acilen karnını doyurmamız lazım. Çünkü sağa sola dağılmaya başladı. Maalesef. Yok, ben normal et istiyorum.
chicken barbekü Neyse. Bak olabilir. Bildiğimiz hani soğuk sabahtan veya dünden kalma döner bir nevi. Evet. Her şeyi yumurta koyuyorlar. Her şey yumurta koyuyorlar. Hemen bir sandviç, ton balıklı sandviç yumurta. Videoyu kötü modda çektiğim için tekrardan başlıyorum. Otomatik ayarda kalmış. Şu an bir markadayız. Marka ismi verdim. Karnımız çok acıktı. Açlığa dayanamadığı için acilen onu yedirmemiz gerekti. Burası gerçekten soğuk bir memleket. Ya yine de yağmur yağmasa yeterli. Çıtırtılar geliyor sıram. Neydi? ASMR mi diyorlar? Engin ASMR'yi turşu videolarıyla Fatih Bank yapıyor. Takip etmiyorsan sen inanılmaz güzel yemek yiyor. İnanılmaz, ben bayılıyorum yani. Açıp izliyorum yani, adamın turşu yemeği bilmiyorlar. Şehir aslında güzel, mimari güzel. Bu tarz mimari alanları seviyorum. Siz şu an tam göremiyorsunuz ama videonun başında, yani başına derken bulunacak kısımda bazı fotoğrafları koymuş olabilirim. Fakat sıkıntısı şu, her yerler teller geçiyor. Yani şehrin altına taşıyamamışlar. Bunun sebebi de şehrin altının su olması olabilir. Biliyorsunuz Hollanda deniz seviyesinin altında kalan bir yer. Mecburiyetten böyle güzelliği bence bertaraf ediyor bu teller. Umarım bir gün Tesla'nın kablosuz elektrik aktarımını Edison önünü kesti. Belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Elektriği kablosuz olarak aktarabilmiş ama Edison denilen geri zekalı mahluk adamın önünü kesmiş. O yüzden hala böyle gördüğünüz gibi bazı şehirlerde tellere mahkumuz. Çekmeye çalışacağım. Hadi bakalım şöyle. Çok mimari çekimler nasıl yapılır bilmiyorum ama en azından denemeye çalışıyorum. Tam karşısından mı çekilir? Çapraz mı çekmek daha mantıklı olur? Ya aslında o zaman şu arkadaki zımbırtı da görülsün diye şöyle birazcık çapraz çekebilirim. Karşıda gördüğünüz abimiz Türk. Türkler her yerde. Benimle fotoğrafımı çeker misin dedi. Hatta şöyle azıcık yaklaşalım. Geçen final gittim ya. Aras abi de buradaydı. Valla arası falan bilmiyoruz. Biz daha yeniyiz burada. Yenisiniz. Evet. O zaman benim takip et. Fotoğrafları sana atayım hocam. Sen normal fotoğrafçısın. Yani fotoğraf, sosyal medya işleri, ufak çaplı reklamlar falan. Boris Daskin. Sigara içtiğini anlamıyorum. Hemen kendi. Burak Bey. Memnun olduk. Hoşçakalın. Bir de bu açıdan çekmeye çalışalım. Hatta önce bir tane şöyle, sonra bir tane şöyle yansımayla, gölgeyle beraber. Photoshop'la zaten bunu biz ne yapıyoruz? Aydınlatıyoruz. Hatta ISO'yu biraz kısalım. ISO çok yüksek kalmış. Şimdi daha iyi. Anladım. Çok saçmaladım ya. AVM'ye gelmişiz kanka. AVM'nin içinde burger. Tamam, o da olur. Ben okeyim. Kanaldan ticket alıp kanal gezisini buradan yapabilirim. Şuradan bir fotoğraf çekeyim şöyle. Yurt dışındayız ama işleri bitmediği için hala telefon görüşmelerine devam ediyor. Sıkıntı. Bir şey yok.
Sunshine'a geldik. Sunshine'da burada yel değirmenleri falan var. Şurada yaparsam herhalde güneş gelmeyecek. Burada yel değirmenlerine yaklaşmaya çalışacağız. Eğer yaklaşabilirsek daha yakında güzel kareler çekmeye çalışacağım. Tabii bunlar birazcık Photoshop'tan geçecek. Photoshop'la beraber de daha eli yüzü düzgün hale gelecekler. Çünkü ister istemez güneş dengesizliğinden dolayı aydınlanma, karanlık ortamlar tam tutmayabiliyor. Onun için Photoshop olmadan olmaz. Buradaki köprüyü de birazcık alalım. Manzara, yeşillik. Hakikaten güzel ya burada. Şuradan şöyle bir silüet çekmeye çalışalım. Bir uzaktan bir kare alalım. Bir de yakınlaştıralım. Bu açı daha iyiymiş. Şu açı yani. İskeleyle beraber. Evet. Yalnız bırakılmış küçük bir değirmen var. Onu da şöyle bir çekiverelim. Üzülmesin, ağlamasın da. Onu da şöyle bir tane. Burası da Shandong'daki, artık okunuş nasıl bilmiyorum ama ünlü bir yermiş. İşte renkli yapısından kaynaklı olarak turistlerin genellikle gelip fotoğraf çektiği bir noktaymış. Shandong'lara bu kadar. Yani bu renkli bina bir de yapısıyla alakalı olarak bir de meclis binası mı, belediye binası olması lazım. Öyle bir yer varmış. Bir de orası güzelmiş görüntü olarak. Öyle. Burası Shandong mıydı? Shandong. Neresiydi burası ya? Zandam'dayız. Hiçbir şey yoktu aslında doğrusunu isterseniz. Sadece böyle renkli binalar falan vardı. Onu gördük. Birazcık da alışveriş yaptık. Şimdi Amsterdam'a geri dönüyoruz. Biraz koştuk istasyona yetişmek için. Hatta arkadaşları beklettik. Hatta arkadaşları beklettik. Sağ olsunlar bizi beklediler. Aslında gidebilirlerdi. Biz bir sonrakiyle gelirdik ama olsun. Sıkıntı yok. Ama deli gibi koştuk. Bugünkü yolculuğumuz Den Haag. Yani. Onlar Den Haag diyor. Yani biz onunla aslında Lahey'e gidiyoruz. Lahey'e gideceğiz. Orada okyanus göreceğiz. Evet, ben birçok defa deniz gördüm. Birçoğumuz gibi ama ilk defa bir okyanus gördüm. Lahey'in özelliğini de söyle. Lahey'in özelliği ne? Başkent. Amsterdam'da tanıştığımız, arkadaş dost olduğumuz sevgili Mehmet Hocam İngilizce öğretmenliğinin haricinde piyanist şantörlük de yapıyormuş. Çanakkale içinde çalıyor. Hollanda'da bir Türk. Bu da tabii eşi hanımefendi. Bu kızçası, büyük kızçası Ezgi. Bu da Ezgi'nin arkadaşı Fulya. Süper. Biz neredeyiz? Lahey istasyonunda indik. Lahey'de. Neydi? Den Haag. Orada da bir piyano çaldık. Daha doğrusu çaldılar. Ben de iki basmak istiyorum. Şu
Şu anda tramvaya bindik. Tramvayın içerisinde okyanusa ulaşabileceğimiz en yakın noktaya doğru hareket haldeyiz. Oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Okyanusu ilk defa göreceğim. Ama denizden çok bir fark olduğunu zannetmiyorum ama sonuçta okyanusu göreceğim. Çekebilirsem çok fazla yağmur yağmazsa yağmurlu görünüyor. Bir uzun bozlama yapmayı deneyeceğim en azından. Sırf filtreyi bunun için almıştım. Bakalım olacak mı? Göreceğim. Eğer olursa gösterdim. Olmazsa göstermeyebilirim. Emin değilim en azından. Şu an için düşüncem bu. Bakacağız. Hadi. Evet, burada eğlence merkezi gibi bir şey var galiba. Gerçi kış şartları olduğu için ve tabii akşam olmadığı için muhtemelen onun da etkisi var. İşlemiyor. Şöyle bir adet fotoğrafını çekeyim dedim. Gerçi burada uzun pozlama yapmak gerekiyor ama hava çok soğuk artı hani ışık yok, bir şey yok. Çok da güzel bir görsel çıkacağını zannetmiyorum. Mesela şey olabilirdi. Bu dönme dolap dönüyor olabilirdi. Dönerken de işte ışıklarla beraber çok güzel bir efekt ortaya çıkartabilirdik ama geldiğimiz tarih birazcık ne derler? Doğru bir tarih değil. Burası da okyanus. Denizden çok bir farkı var mı? Ne denizi? Marş Denizi'ne bağlanan bir okyanusmuş. Öyle yani denizden çok da bir farkı yok benim için yani. Şu cismin dönme dolabın uzun pozlamasını yapacağım. Aşağıdaki dalgalarla beraber. Bakalım düzgün bir şey çıkartabileceğim mi? Uzun pozlama konusunda çok da bilgili değilim. Yalan söylemeyeyim. Elimden geldiği kadar ufak ufak böyle deneyimlerle aslında bir nevi öğrenmeye çalışıyorum diyebilirim. Filtremizi hazır hale getirelim. Şurada manyetik bir kapağımız var. Bu konuda çok iyi. Çat deyip böyle oturuyor. Sonra buradan sıkıştırıyorsun. Çift özelliği var. Hem polarize hem de 7 stopa kadar ND özelliği var. Bu arada ön kapağı da bunun manyetik bir şekilde böyle deyip çıkartabiliyorsun. Dalgaların uzun pozlamasını yapacağım. F değerini yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. F22'ye dayayacağım. Önce bir polarizesini ayarlayalım gerçi. Gökyüzünün istediğimiz doygunlukta görünmesi sıkıştırıyoruz. ND kısmını buradan 7 stopa getiriyorum. Hatta ISO'yu da şöyle bir 50'ye düşürelim. 8 saniyeye kadar çıkartabildik. O zaman deneyelim. Bu arada kamera biraz fazla yukarıda kalmış. Fena değil. Fena değil. Neden olmasın? Dikey modda bir adet görüntü elde edeyim istiyorum. Bakalım. Çünkü burada ezgimiz var. Hadi bakalım. Dikey görüntümüzde. Yine fena değil. Şu an muhtemelen gösteriyorum ekranda. Siz de daha güzel bir şey de gördünüz. Şimdi Lahey'deki yani Den Haag'daki ünlü bir balık su ürünleri restoranına geldik. Ünlü olmasının sebebi galiba gerçekten taze ve lezzetli ürünlerin yapılıyor olması sanırsam. Burada gördüğünüz gibi çeşitli eklem bacaklarımız var, kabuklarımız var. Canlı versiyonları görüyorsunuz. Yavrum poz veriyor. Burada güzelce karnınızı doyuracaksınız. Daha fotoğraf çekecek bir şey yok ama sonuçta bu vlog tadında bir video olduğu için de ister istemez birazcık göstermek istedim. Bugün de ışıklar eşliğinde Amsterdam sokaklarındaki güzel gördüğümüz mimarileri akşam çekimlerini alıyoruz. Mesela şu an şu mimariyi çekmeye çalışıyoruz. Hani görüntü şuna benzer bir şey çıkacak.
günü bitirdik. Bayağı dolandık. Hatta bayağı dolandık. Yine güzel kareler elde ettim hem sokaklardan. Muhtemelen zaten görmüşsünüzdür. Şimdi odaya dönüyoruz. Birazcık dinleneceğiz. Birazcık da karnımızı doyuracağız. Yarın yeni bir gün. Bakalım yeni maceralarda ne yaşayacağız bilmiyorum. Ama bu sefer Amsterdam'ın içerisinde kalıp farklı yerlere gitmeyip içeriden bir şeyler yakalamaya, işte çeşitli fotoğraf kareleri elde etmeye çalışacağız. Amsterdam'ın tadına varacağız. Birazcık gezelim diye çıktık. Alışveriş yaptık. Çünkü burada fiyatlar gerçekten fazlasıyla uygun. Türkiye fiyatlarına göre bazı ürünlerde yarı yarıya, bazı ürünlerde de üçte bir fiyatına bir şeyler alabiliyorsun. Biz de hemen anlaşılı ufak bir alışverişimizi yaptık. Olsun. Gördüğümüz karelerden ufaktan alacağız. En azından normal halktan yalnız bir şeyler yakalamaya çalışacağım. Buradaki insanlar bisiklet kullanmayı çok seviyorlar ki zaten bisiklete teşvik var. Doğayı daha az kirletmek ve insanları spora yönlendirerek işte bedensel sağlıklarını daha ön planda tutmak amacıyla çoğunlukla halk bisiklet kullanıyor. Burada bütün sokaklar ışıl ışıl renkli. Zaten mekanlar da şu ana kadar muhtemelen zaten fark etmişsinizdir. Mekanlar da epey renkli. İnsanlar mümkün olduğunca canlı, iç açıcı, rengarenk ve bir o kadar da çekici bir şekilde mekanlarını dizayn etmişler. Dolayısıyla girebileceğiniz çok farklı tarzlarda mekanlarda mevcut. İşte bu yiyecek içecek bakımından da farklı mekanlara sahip. Eğlence olarak da işte publar, diskolar farklı mekanlara sahip. Yemek tarzı olarak da her tarzda yemek yiyebileceğiniz restoranlar var. İşte İtalyan restoranından tutun Kore mutfağına, oradan tutun Çin yemeklerine, oradan tutun Meksika usulü. Tamam, bunlar Türkiye'de de var belki ama burada birkaç farklı yemiş olduğumuz yemek tarzında işte mekana girdiğimiz, yediğimiz yemekleri düşündüğümüzde gerçekten Türkiye'dekilerden çok daha farklı lezzetlere sahip. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü galiba buradaki kullanılan malzemelerle alakası da olabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen kaliteli ürünler kullanıyorlar. Türkiye'ye gelen işte etler de, işte yiyecekler, şunlar bunlar da hep şey oluyor, ne derler ona? İkinci kalite, üçüncü kalite. Ama Avrupa biliyorsunuz çok seçici davranıyor bu konuda. Dolayısıyla ürünler de aynı şekilde oluyor. Lezzet farkı da ondan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Tabii bu konudaki işte sallıyorum ne derler, işinde uzman insanların bu yemekleri yapıyor olması da tabii ki etken bir faktördür diye tahmin ediyorum. Selamlar. Bu arkamızda gördüğümüz yer buraların en ünlü patatesçisi ve Amsterdam
patatesiyle ünlü bir yer. Zaten halk genellikle galiba dışarıdan besleniyormuş. Hani anladığım kadarıyla. Ve bu da fast food, hızlı yenebilen, karın doyurucu bir şey. Gerçi anlık olarak doyursa da ama sonuçta doyuruyor mu? Doyuruyor. İnsanlar da bu lezzeti beğenerek burada yiyorlarmış. Biz de bir deneyelim dedik. Oturduk yiyoruz. Kuşlar da galiba. Yer misin? Hah. Kuşlar da seviyor. Acısı da bayağı bu arada acı. Ama güzel bir acı. Güzel. The leaves that flutter to the ground, a golden dance without a sound. Cold breezes whisper through the trees. They tell of autumn's gentle ease. Oh, autumn's grace, use that glow. Tapestry, the winds. Bu arada tabii benim hatun telefon görüşmelerine devam ediyor. Muhtemelen bayağı duyuyorsunuz. Ben de çekimlere devam ediyorum. Şu amcayı da şöyle güzel görünüyor. Saçları falan. Sen orada dur, seni çeker gibi yapacağım. İnsanlar şey olabilir. Okey, gel. Adam alkol kullanıyordu, ne bileyim sarhoş olur. Sataşabilir. Şu an kayıttayım hayatım. Haberin olsun. Konuşurken yani. Evet, gerçi burada legal olduğu için ot içmek hangisi? Şu mu? Ben görmedim. Herkes saçı ve renkli gözlü burada. Evet. Bunlar bir portfolyo var. Buraya Evet, geliyor. inanılmaz bir portfolyo var. Şöyle. Okey. Groloş diye bir yer var. Buranın ünlü kafesi herhalde. Arabika gibi. Her köşede. Olabilir. Gloş her yerde mi var dedin sen? Bizim otele kalsın. Okey, onu da çektik. Evet, orijinal sarı. Odaklayamadım. Ah. Öndeyken odaklayamadım ya. Ama olsun. Evet, birazcık yakalamışım ama. Masaların yanında şömineler. Sonra bir de buralar var. Bak. Orası çok aşırı. Üşürüz be orada. İnsanlar bir de- dışarıda ama çok güzel. Anladım. Evet, güzel dışarıda da. Şöyle geçerek kafelere bakacağız. Ha, tamam. Evet, çıkarken öttü. Alışverişte artık ne yaptı bilmiyorum. Görevli şu an onu kenara çekti. Bir şeyler yapıyor. Muhtemelen alarm etiketlerinden bir tanesi şey olmadı. Bu da onun başımıza gelecekti o. Excuse me. Is she thief? Still, maybe try sleep. İkisini de istiyor musun? Tadına bakmış olurum. Tamam ha. Çünkü elmalı payı ice cream'le alsam brownie ile aynı fiyat. Evet, burada şu an çıkıyor. euro ile ödeme yaptığımız için azıcık cimri olmaya çalışıyoruz maalesef. Bak kremli. Ay, ay. Üstündeki krema neyse bana da ondan getirdim. Tatlı krizi tuttu birazcık galiba. Biz de birazcık sokaklarda dolandık. Ardından da bir kahve içelim, biraz ısınalım. Üstüne bir şeyler yiyelim istedim. Seçimi tamamlayabilirse bir şeyler içeceğiz. Yemez miyiz ya bir tane de brownie? Yeriz, yeriz. Üstüne krema ister misin brownie'nin sadece? 36'yı 4 ile çarp. Çay o kadar. 36'yı 4 ile çarparsak 180 TL'ye çay herhalde Türkiye'de olsa içmezdiniz. Tamam şimdi 2 tane cappuccino alalım mı?
En azından sütlü olsun. Latte de varmış. Tamam. Ben kaçacağım. Latte. Üstüne ismini yazınca 1.70 euro daha ödüyorsun. 1.70 euro daha ödüyorsun. Yani yaklaşık ne oluyor o da? İşte 60 lira falan. 50-60 lira arasında bir şey oluyor. Bu arada gözüm sürekli ekrana kayıyor. Bazen farklı bir tarafa bakıyor gibi görülebilirim. El alemin kışını başını kesiyorum zannetmeyin diye söylüyorum baştan. 25.80 euro. Order diyorum. Ödemeyi şimdi mi alacak acaba? Payment'i nasıl yapmak istersin diyor. Kredi kart. Seneye var mı seneye seçeneği? Yok mu? Bekliyoruz. Ya anlatacaklarım var. Kahve gelsin öyle anlatayım diyorum. Kahveyi alamadığımız için anlatmaya da başlayamadım yani. Evet geri döndük ve bu sefer artık kahvem var. Şimdi anlatacaklarımız şunlar aslında işin özeti. Bir fotoğrafçı, bir videograf olarak işe bakarsak henüz daha kendime tam olarak videograf diyemiyorum ama elimden geldiği kadar da öğrenmeye çalışıyorum. Burası çekim yapmak için gerçekten çok güzel bir yer. Gerek ambiyansı, gerek bina yapıları, yapıların güzelliği. Her taraf su, ışıklarla beraber su yansımalarını alıyorsun. Şehir ışıklarla dolu. İnsanlar hoşgörülü, fotoğrafını çekmeye çalıştığın zaman böyle elini yüzünü kapatan çekme kardeşim çekme diyenler yok. Bazen fotoğraf çektiğinde insanlar çektiğini görünce sen çekim bitirmiş oluyorsun ama yüzüne gülümsüyorlar, şöyle kafa sallayıp geçiyorlar. Yani Türkiye'deki gibi hödükler yok. Lütfen hödük olmayan Türkler, canım Türkler alınmasın. Ama güzel bir yer gerçekten bir fotoğrafçı için. Mutlu bir zaman geçirdim burada fotoğraf çekerken. Şehir biraz soğuk. Gerçekten soğuk. Bayağı soğuk. Esiyor. Ayaz. Zaten videonun başında bir yerde söylemiştim. Söylemediysem de şimdi söylüyorum. Ankara'nın ayazını ayaz demeyin. Burayı görmedikçe bunu özellikle de belirtmek istedim. Ama güzel bir memleket. Zaten karma her insan var burada. Ki benim ilk yurt dışı seyahatim olduğu için belki birçok Avrupa ülkesinde bu şekilde insanlar karma ama ben ilk defa burada gördüm. Her ırktan insan bulunuyor ve herkes hoşgörülü bir şekilde birbiriyle iletişim kuruyor. Muhakkak herkes teşekkür ediyor. Muhakkak herkes böyle bir gülümsüyor. Türkiye'deki artık ekonomik durumu nedir bilmiyorum ama insanlar hepsi psikolojik olarak biraz problemliler, saldırganlar, hırçınlar. Sürekli birini bulayım bir laf sokayım, birini bulayım bir kavga edeyim modunda olabilirler iç dünyalarında. Ama burası güzel. Burası da Van Gogh Müzesi. Bakayım benim gözümle görmüyorsunuz. Van Gogh Müzesi neymiş? Resim yapmış. Ne oldu yani? Ne oldu yani? Resim yapmış. Ya, Türkiye'yi betimlemiş. Fakirliği anlatmış. Ya, Türkiye'deki Van Gogh seven arkadaşların bir sergisine gitmiştik. İnşallah duymazlar bu videoyu, izlemezler ama izlerlerse Van Gogh'un neden hep yıpranmış ayakkabı çizdiğini anlayamayan zekasız bir tayfa onları seviyor. Yani çözemediğim bir şekilde. Onun için Van Gogh sevenler bana hep tuhaf gitmiştir. Yorumlara yazın. Yani Van Gogh neden hep eski ayakkabı çiziyor? Evet ve patates resmi çiziyor. İşte kirli ayakkabılar, kömüre bulanmış suratlar falan yani. Biz anlıyoruz ama bir tayfa var. Neden Van Gogh'un bunları yaptığını anlayacak zeka kapasitesine ve kabiliyetine sahip değil. Evet. Burada da buz pateni yapan insanlar var. Birazcık fotoğraf çekelim. Ay çok tatlılar ya. Çok iyi. Çok iyi. Bak arkada stop lambaları bile var ya. Görüyor musun? Bak. Çocuğun kaskının arkasında böyle. Ya. Evet bak. Şu çocuk. Evet. Sandalyeyle eğitimi çok mutluyum. Evet, sandalyeyle daha rahat böyle gidebilmek için. Evet. Mama. Aferin lan ne güzel. Evet, soğuk havada ne yaparsınız? Ay, tabii çok ki güzel. buz pateni. Evet arkadaşlar, burada da curling oynayacak bir grup. İşte gördüğünüz gibi hazırlandılar. Ya eğlenmeyi seviyor arkadaş ya. Eğlenmeyi biliyorlar yani. Tebrikler gerçekten. Beleşten curling oynamayı da öğrendik az önce. İzleyici olarak. Öğrendik, artık biliyoruz, oynayabiliriz.
Şu görüntüde bir uzun pozlama yapayım istedim. Şöyle diyaframımızı azıcık kısalım. F9 olsun. ISO'muzu da minimum değerimize indirelim. Ama hala gördüğünüz gibi ne gerekiyor? Tabii ki filtre. Şuradan hızlıca filtremizi çıkartalım. Evet ben düşürdüm. Hemen şöyle şunları geri koyalım. Freewell filtre kullanıyorum. Burada güzel bir filtre setimiz vardı. Hemen önce bir şu manyetik halkayı takalım. Bu da çok portatif aslında. Manyetik halkayı çıkartmasam da olur. Çünkü kendi özel manyetik kapakları falan da var. Bayağı da bir döngüsü varmış bu filtrenin. Filtremizin kendisi. Valla bununla ilgili de güzel bir video çekeceğim. Bir aksilik olmazsa yakın bir zamanda. Çok memnun kaldım. Deli gibi memnun kaldım. Öyle böyle değil yani. Çok fena. Bakın şöyle deyip yapıştırıyorsun. Olay bitti. Bu aynı zamanda bir kapak. Şu öndeki kapak yerine veya arkadaki kapak yerine kullanılıyor. Çıkartalım. Çıkartabilirsek tabii. Bu da manyetik bu arada. Önce şu halkaları bir sıkalım. Aha da şöyle. Kapağımızı açıyı bozmadan çıkartmaya çalıştık. İlk yapacağımız şey polarize. Yani bunu böyle çevirdiğimizde gördüğünüz gibi polarize etkisini görüyoruz birazcık. Kendime göre en iyi olduğunu düşündüğüm etkiyi şöyle bırakayım. Sonra bunu sıkıyorsun. Ardından da öndeki halkayı çevirerek endiğimizi mesela ben 7 stopa getirdim. 24 milimetrede 25 saniyelik bir hızla şurayı biraz daha kaldırıp açıyı dengelemekte fayda var. Filtre esnasında birazcık galiba şey yaptım. Ve gerçi şurada da elimiz titremesin diye şey yapalım. 2 saniyelik bir bekleme süremiz olsun. Evet bakalım ne çıkacak. İnsan kalabalığı olmayınca bak bu sokak da böyle çok pürüzsüz duruyor şu an şöyle. Kendisi de heveslendi, birazcık video çekeyim istedi. Çeksin bakalım. Ben de şöyle hem size göstereyim hem de aslı kameradan çekeyim istedim. Ortam çok güzel gerçekten ya. Bir sokak sanatçısı galiba bir şeyler yapacak. Bakacağız ve göreceğiz ne yapacak. French Canada, Birazcık da video çekelim o zaman. 3 cups, 3 balls, and 1 homeless couple. I hope they did not pay the hotel. Hello, the man filming me. If you come to the line, I'll look bigger. Now don't look through the, look at the road. Look where you're walking. Now come to the line. Okay. 1 second. I just want to say hello to you. Yeah. For filming. Yeah. I'm not doing anything, but okay. I need a cigarette. Is there a smoker here in the audience? A smoker? Come on, it's Amsterdam, for fuck's sake. No, I know I wouldn't bring a cigarette. That's your mother's cigarette. Dur şunu verelim. Why's my... Normal. A cigarette. Say everyone, give him a hand. Okay. Sokak performansçısından ayrıldık. Çok yaptığı bir şey yoktu. Hani birazcık güldük. Bildiğin hokkabazlık yapıyor aslında. Elin içine sigarayı sokuyor, çıkartıyor falan. Onun için onu yarıda kestim. Ne oldu buna acaba falan deyip merak etmeyin. Bizim sihirbazlar daha iyi. Burası da ünlü Red Light sokağı. Tabii bu sokaklarda insanların gösterileri olduğu için, hani sansürlü olarak konuşuyorum, kendilerini göstermek, çekmemizi istemiyorlar. O yüzden mekanlara yaklaşmadan önce çekeyim, göstereyim istedim. Hani bu da YouTube'da bir video olsun. Kırmızı ışıklı her yer, içeride çeşitli figürler yapan ablaların bulunduğu mekanlar, yerler. Öyle. Selam arkadaşlar. Şu an yine bir dinlenme moduna geçtik. Burada bir İtalyan restoranı vardı. Oturduk işte. Biraz da hava soğuk olduğu için ister istemez insan üşüyor tabii. Dinlenecek bir yer arıyor. Ufak da buradan sizden şundan bahsedeceğim.
Freewell. Bu filtreyi gelmeden önce almıştım. Zaten videonun bir önceki kısmında muhtemelen bir yerde bahsetmiş olmam lazım. Hatta onunla ilgili çekimde olması lazım. Koymuşumdur, umarım koymayı unutmamışımdır diye düşünüyorum. Gerçekten burada çok işimi gördü. Hatta bu filtreyi kullanarak çektiğim fotoğrafları şimdi bir görelim. Evet, muhtemelen hatırladığınız fotoğrafları. Bu bir set olarak geliyor aslında. Setin içerisinden şöyle bir parça çıkıyor. Bu parça manyetik olarak diğer aparatlara bağlamanızı sağlıyor ve kendisi 82 mm çapında. O lenslere uygun olarak dizayn edilmiş. Tabii siz bunu farklı milimetre çaplarda da alabilirsiniz. Bu sırf diğer aparatları bağlayabilmeniz için manyetik bir halka. Setin içerisinden, tabii ben bunların hepsini bir araya soktum. Şöyle bir parça daha çıkıyor. Bu parçaya baktığımızda da 3 kısımdan oluştuğunu göreceksiniz. Parçanın bir tanesi filtrenin en dışında olan manyetik bir halka şeklinde dizayn edilmiş bir kapak. Filtrenin arka kısmını korumak için dizayn edilmiş bir kapak. Fotoğraflarda gerçekten güzel görünüyor. Bazı ucuz yollu filtreler var. Bu filtrelerden bir tanesini deneyimledim. Keskinlikte bir azalmaya sebep oluyor ama aynı zamanda da renk tonunda da böyle birazcık böyle yeşile doğru bir kayma hissediyorsun. Hoş değil ama almışken de güzel bir filtre alman gerekiyor. Bu da o güzel filtrelerden bir tanesi. Bu filtrenin aslında 2 tane özelliği var. Hem bir polarize filtre, aynı zamanda da 3 ila 7 stop arasında bir ND filtre. Farklı markalarda da var ama bence bu ürün bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Tek seferde hepsi bir arada güzel bir şekilde işimi gördü. Başta Notazak'ta yok zannettik. Rafların üst kısmında kalmış. Benim boyu da kısa olduğu için göremedim ama buraya gelmeden son bir gün önce bunun ellerinde olduğunu gördüm ve hemen satın aldım. İşimi de burada gerçekten gördü. Fotoğraflar da gerçekten çok hoşuma gitti. Bu arada şuna not düşmek istiyorum. Ben bir uzun pozlama fotoğrafçısı değilim. Yani daha önce böyle uzun pozlama konusunda çok bir deneyimim yok. Ama bu şekilde bu filtre aracılığıyla uzun pozlamada ufak ufak deneyim kazanmaya başladım. Bilmem gereken şeyler olduğunu gördüm. Ben de bu filtre sayesinde uzun pozlama fotoğrafları çekmeyi öğreneceğim. Ve artık Amsterdam'daki hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dönüş zamanı. Yani şu güzel yerleri birazcık bırakacağız. Ama buralıymış gibi metro ve tren kullanmalı. Evet, buralıymış gibi de metro, tren falan. Yani takside nedir? Geldik ama taksiyle gitmiyoruz. Öğrendik çünkü artık neyden. Evet. Evet. Güzel bir olaylar var. Gerçi Türkiye'de de var bu. Hani bir alıyorsun günlük kart diye bir şey var mı? Yokmuş. Neyi kaçırdın? Ayrılmadan önce artık son ünlü patateslerimizi yiyoruz. Yani patatesler ünlü. Gerçi onların da pek fazla yapacak bir yemek çeşidi yok. O yüzden patatesli ünlüler muhtemelen. Niye ya? Bir sürü şey vardı. Fast food olarak patatesleri ürüyoruz. Burada önce trene bineceğiz. Trenle beraber Schiphol hava alanına, havalimanına geçeceğiz. İlk geldiğimizde aslında bilmediğimiz için özel taksi kiralamıştık Uber'den ve çok ciddi paralar alıyorlar. Ama tabii buradan böyle trene binip havalimanına gitmek, havalimanından trenle buraya gelmek çok daha kolay oluyormuş. Tabii işte bilmediğin için bu tarz böyle birazcık maddi kayıplar ister istemez yaşıyorsun. Fırsatçılar da bunu değerlendiriyor. Buraya gelmek isteyenler için hani olur da bu videoyu izlerlerse diye anlatayım. Schiphol havaalanına indikten sonra oradan trenle Amsterdam Central merkez tren istasyonuna geldikten sonra buradan her yere gidebiliyorsunuz. Boşu boşuna taksilere, Uber'lere, şunlara bunlara falan hiç para kaptırmayın. Alıyorsun 3-4 avroya bir bilet. Buraya geldikten sonra her şey artık çok kolay oluyor. Şunu da eklemek istiyorum. Burada mesela Amsterdam Central'da indiniz. Daha karlı olacağı için söylüyorum. Buradan böyle dümdüz aşağı doğru gidiyorsunuz. Orada tourist information'lar var.
Oradan 24 saatlik kartlar alabiliyorsunuz. Bu 24 saatlik kartlarla şehir içerisinde yani Amsterdam'da her türlü taşıma aracına ücretsiz binebiliyorsunuz 24 saat boyunca. Biz genelde içeride yürüyüp gezeceğimiz için başlarda almadık, kullanmadık ama gezeceğimiz yerler artık böyle kafamızdaki planları bitirdikten sonra da son 1-2 gün o kartları kullandık. Çok rahat. Çünkü zaten artık gezmiş, görmüş oluyorsun. Dolayısıyla da gideceğin her yere kısa yoldan hızlıca, rahatça gitmek istiyorsun. Bu kartlar da senin işine yarayacak. İşte tren biletlerinizi de bu train ticket makinalarından alabiliyorsunuz. Yani... Ben 2'yi tıkladım. Yanlış bilet mi? Bir tane bilet vardı. Bir tane daha alalım o zaman. Ha o da mı oradaymış? Oradan düşmüş. Ben ikisini aynı anda düşürdüm. Okey. Dört dakika mı dedin? 11. peron 4 dakika. İşte 11A'ya bak. Off-Drop Schiphol Airport. Gördün Ha, mü? bir yer Schiphol 11A. diyor. Sonunda kahvelerimiz geldi. Neler aldım oradan desene. Neler aldı oradan? Bütün Starbucks'ı Tuzu vardı, kakao tuzu vardı, bal vardı, bal aldım. böyle Avrupa'nın iliğine, kemiğine kadar sömürme eğiliminde. Bayağı bir şeyler falan da orada atarken gördüm. Dedim acaba şeker falan mı atıyor diye. Kakao tozu, vanilya tozu vardı. Neyse. 2 tane de ne olduğunu bilmediğim toz vardı. Belki tarçındır. Verdiğimiz tüm paranın hakkını fazlasıyla çıkarttı. Evet. 6 euro verdim. hepsini çıkardım. Selamlar. Şimdi Schiphol Havaalanı'na geldik. Artık Türkiye'ye dönüş vakti geldi. Biraz erken gelmek istedik çünkü benim hatun bir önceki geldiğinde burada en başta galiba çalışanlar bir grev yapmış. 3 saat kadar en başta girişteki sırada beklemişler. Yani aynı problemi yaşamayalım, erkenden girelim, işte valizlerimizi teslim edelim, içeride oturur bekleriz dedi. O yüzden biraz erken geldik ama uçağımız saat 6'da ve şimdi saat 12 çeyrek, yaklaşık 5-6 saat kadar erken geldik. Yani biraz da erken gelmeyi abartmış olabiliriz. Utanmasak dün gelecektik buraya. Neyse o sorun değil. Burada aslında çok güzel vakit geçirdim. Tabii kültürel olarak farklı bir kültür. İlk defa yurt dışına çıktım. Farklı kültürleri öğrenmek her zaman benim avantajım diye düşünüyorum. Çünkü çalıştığınız sektör ne olursa olsun bir gün bir yerde bir şekilde farklı kültürden yabancı bir insanla karşılaşacaksınız. Onların senden beklentisini, ne istediğini, onlara neler sunman gerektiğini öğrenmen gerekiyor. Bunu da öğrenebileceğin en güzel şey bu farklı kültürlerin olduğu ülkelere mümkün olduğunca, fırsat buldukça gitmek, gezmek, onları görmek, tanımak. Tabii 5 günde ne kadar tanıyabilirsin bilmiyorum ama en azından gittiğin ülkenin kültürü için bir fragman elde etmiş olacaksın. Bu bakımdan bir artı diye düşünüyorum. Ben de yine mümkün olduğunca farklı ülkeleri gezerek bu kültürleri deneyimlemek, öğrenmek istiyorum. Aynı zamanda burada güzel dostlar da edindik. Muhtemelen YouTube videosunun içerisinde bir şeyler görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Türk dostlarla tanıştık. Onlarla dost olduk. Güzel zamandı. Her güzel zaman gibi hızlı geçti, hızlı bitti. Bakalım yeni maceraları bekleyeceğiz artık.